Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size bu güzellikle geldim bugün. Bakın böyle çok kibar ve güzel görünen bir örnek yine. Gayet güzel bir tığ işi örgü modeli oldu bu. Arka tarafından da aynı güzellikte gözüküyor. Ön yüzünden de aynı güzellikte gözüküyor. Siz bununla neler yaparsınız, neler? Yelek, şal, hırka her modele yakışabilecek pratik bir örgü modeli oldu. Size bunu anlatacağım şimdi. Birlikte bunu örelim. Şöyle hemen kenara alalım örgümüzü. Ben bu örgüyü 3 milimlik bir tığ ile hazırladım. Orta kalınlıkta bir ucu var. Yani çok kalın da değil, çok ince de değil. Ve orta kalınlıkta bir iple örgümü ördüm. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Şöyle gözümüzü yoracak şeyleri alalım. Evet, ipimizi tığımızla birleştirelim. Ve zincirler çekerek başlayacağız. 5 ve katları olarak çekebilirsiniz. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. İlk zemini hazırlarken 3, 4, 5. Aslında buna da gerek yok ama yine de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle hazırlayabilirsiniz. 3, 4, 5. En sona geldiğimizde şuradan tutup bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim ve tığıma ipimi alarak örgüme başlayacağım. Bakın bu 5'i bırakacağız. Şu tuttuğumuz 6.'ya batırarak bir trabzan. Bir zincir. Tığım ipimi aldım. Buradan bir atladım ikinciye bir trabzan. Bir zincir. 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 Bir atladım ikinciye bir trabzan. Ve bu sıramız bir zincir bir trabzan olarak ilerleyecek. Bir atlayıp ikinciye. Bütün sıra boyunca bu işlemi yapacağız. Bunu alt tarafı trabzanlı başlanıyordu örneğin. Ama ben onu sevmedim. Mesela yelek ve hırka yaptığınızda o alt tarafta o bir sıra trabzan bence güzel gözükmeyecek. Ama bu şekilde bakın şöyle olduğunda mesela bu daha güzel göründü. Yani zaten bir üst sıralarda trabzanlı yeri yapacağız. Ben ilk zeminde o trabzanları çıkarttım. Sevmedim onu. Ama bu şekilde gayet şık durdu. Mesela şöyle bir gol kenarı yaptığınızda bakın ne kadar güzel duracak yani. Ama ilk sıra trabzan olunca böyle bir eski usul oluyor gibi. O yüzden bu şekilde başladım. Ha isterseniz trabzanlı da yapabilirsiniz. Bir ikinciye böyle bütün sıram boyunca geldim. Ve sonuncuya da bakın tek kalıyor, ona da bu şekilde hazırladım. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek örgümü çevirdim. Tığıma ipimi alıp bakın birinci kutucuğun içine değil ikinci kutucuğun içine batırarak ipimi aldım. Bir iki defa da çekerek buraya bir trabzan hazırladım. Şöyle bakın. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma ipimi alıp bu hazırladığım trabzana bakın buna buradan boşluktan batacağız. Şuradan ipimizi alacağız. 2 taneyi birlikte çekip bir taneyi bıraktım. İp aldım. Yine aynı boşluğa tekrar batırdım.
İkisini çektim, birini bıraktım. Şöyle. İpimi aldım ve yine aynı boşluğa ikisini çektim, birini bıraktım. Bakın. 3 tane trabzan yaptım. Şununla birlikte burada 4 var. Şöyle. İpimi alıp şimdi boşluğun önündeki trabzana bakın, şuna. Bu boşluğun içine bir trabzan yaptık. Şimdi boşluğun önündeki trabzanın tepesine batırıp 2 defada da bunu çektim. Şöyle bir görüntü oluşturdum bakın. Ve hepsini birlikte tek seferde çektim. Bir zincir attım buraya. İp aldım tığıma. Bakın, sıradaki boşluğa değil, kutucuğun içine bakın, şuna değil. İkinciye bir bıraktım. İkinciye boşluğun içine bir trabzan yapacağım. Batırdım ve buraya bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekerek tığıma ipimi aldım ve bu yaptığım trabzanın bakın arka boşluğundan batırdım. İpimi aldım. 2 çektim, birini bıraktım. İpimi aldım. Aynı boşluğa tekrar batırdım. İkisini çektim, birini bıraktım. Bir kere daha aynı işlemi yaptım. 2 ve burada 1 2 3 tane trabzan yaptım. Baştaki ile birlikte tığımda 4 tane var. İpimi aldım ve bakın hemen önündeki trabzanın tepeye batırdım ve 2 defa da çektim. Bakın şöyle ikili çektim, pardon. Ve burada tığımda 5 tane ipim var. Hepsini birlikte çektim ve bir zincir attım. Bakın. İpimizi alalım. Birinci kutucuğa değil, ikinci kutucuğa batarak bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir, trabzan boşluğuna 3 tane yarım trabzan. 1 2 ve 3. Aldım ipimi, önündeki trabzanın tepeye batırarak bakın motifimizi tamamlamış olduk böyle. Bir zincir, tüm sıra boyunca bu işlemi yapacağız. Sıramın sonunda bakın. Şimdi yine sıradaki kutucuğun içine aynı şekilde örneğimi hazırlayacağım. 3 trabzanımı yapayım. Bu son örneğim burada. Ve trabzanın tepesine batırarak toparladım. Buraya bir zincir attım. Ve bakın bu trabzanın tepeye değil, şuradaki yaptığımız zincir boşluğunun tepesine batırarak burayı eşitledim. Hatta şöyle yapalım bakın. Durun. Bir saniye. Şöyle yapalım. Bakın. Ve buraya kenara biye yapmak isterseniz bu şekilde burada bir çoğaltma yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde bırakabilirsiniz. Tamamen hani sizin kenara biye yapma şeklinizle alakalı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek örgümü çevirdim. Ve bakın hemen şurada 3 zincir çekmiştik, şunlar. Bakın şurada 3 zincirimiz var. Buraya batırarak bir trabzan yaptım. Şu. Bir zincir. Bu sefer de 2 örneğin arasındakine bir trabzan. Bir zincir. 3 tane zincir çektiğim boşluğun içine batırdım. Bir trabzan. Bir zincir. 2 örneğin arasındaki boşluğa. Bir zincir. 3 zincir çektiğim boşluğa. Bir zincir. Bir trabzan. Bu sıra bir alttaki sıranın kopyası. Bir zincir. Bir trabzan. Bir zincir. Boşluğun içine böyle bakın, gördünüz mü? Ve bir alttaki sırayı tekrarlamış oldum. Bir zincir. Bir trabzan. Bir zincir.
bir trabzan. Şöyle bir zincir. Bakın burada zincir boşluğunun içine bir tane batırdım. Bir zincir çekip şuranın aynısını yapıyorum. Ve bir zincir atlayarak buraya bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekip çevirdim. Şimdi boşluğun içine bir trabzan. Trabzan tepesine bir trabzan. Boşluğun içine bir trabzan. Kroşe de diyebiliriz. Trabzan sıktıysa. Bir boşluğun içine bir trabzanın tepesine. Bir boşluğun içine bir trabzanın tepesine. Ve bu sırayı da tamamlayalım. Sona geldiğimde buraya 2 tane trabzan yapacağız. Bakın şu boşluğun içine. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek örgümüzü çevirelim. Ve yine bakın bu zincir boşluğumuz, bunun çıkışı, bir atladım. Bakın tam bu trabzanın üzerine gelecek yere yine bir trabzan yaptım. Bakın birebir takip ettim. Bir zincir, bir alttakini, yani bir atlayıp ikinciye. Bir zincir, bir atlayıp ikinciye. Yalnız bakın bunun üzerine gelen. Yani birbirleriyle aynı hizada olacaklar. Bir alttaki trabzanlarla. Bir atladım ikinciye. Bir atladım. Bakın ikinciye. Yani böyle hizayı kaçırmayın. Bu şekilde de bu sıramız tamamlanmış olacak. Ve yine aynı şekilde örneğimizi kurarak devam edeceğiz. Bakın bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Yalnız bu yaptığımız trabzanlar bir alttaki ile aynı hizada olacak. Evet bakın şöyle. 1, 2, 3, 4 zincir çekip dönmüştük. Burada ve birinci kutucuğu bırakıp ikinci kutucuğa bir trabzan. 1, 2, 3 zincir ve yine aynı şekilde motiflerimizi tek tek döşeyeceğiz. Böyle bakın. Bir zincir boşluğun içine batırdım. 1, 2, 3 zincir ve bundan sonrası papağan gibi tekrarlamaya giriyor. Siz de zaten izlemeyeceksiniz. O yüzden şöyle göstereyim. Bakın bir alt sıranın aynısını burada da yaptım. Ve ilerledikçe de geldiği noktası bu oldu. O zaman ne diyelim? Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone de olup benimle kalın.